Herkese merhaba, ben Çağan. Sen de Emre. Ha doğru. Herkese merhaba, ben Çağan. Ben Emre. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videoyu çekmek için biraz bekledik çünkü ürünü iyice tecrübe etmek ve biraz da dersimize çalışmak istedik. Karşınızda Head Type 20 MK2. Bu hoparlörleri uzun zamandır bekliyorduk. Hoparlörlerin nasıl olduğuna geçmeden önce kısa bir tarihini anlatmaya ne dersin Emre? Tabii. Öncelikle hoparlörü anlatmak için HED yani Heinz Electrodynamic Designs'tan bir bahsetmek istiyorum markanın tarihinden. Markanın kurucusu Klein Heinz ve aynı zamanda oğlu olan bir mastering mühendisi Frederick Knopp. 2016 yılında firmayı kuruyorlar ama öncelikle sizi bir 1960'lara götüreyim. Çünkü 1960'ta Klaus Heinz hi-fi dünyasıyla tanışıyor. Üniversitede bir arkadaşı 12 inçlik bir subwoofer'ı elleriyle yapıyor ve bu Klaus'un çok ilgisini çekiyor. Ondan sonra hoparlör yapımına olan aşkı ve tutkusu başlamış oluyor. 1970'li yıllarda çıkan bir hoparlör KEF B139 woofer'ıyla üretilmiş. KEF B139 diyebiliriz. Öyle mi? B139. 1970'li yıllarda çıkan İngiltere yapımı KEF B139 woofer'ıyla üretilmiş Amerikan ESS7 hoparlörü onu çok etkiliyor. Sesi çok hoşuna gidiyor ve bu hoparlörün nasıl bu kadar kaliteli olduğunu çok merak ediyor ve araştırmaya başlıyor. Bu sırada hoparlörde de modifikasyonlar yapıyor. Mesela mid-range tweeter'ını değiştirmek gibi. Ve böylece hoparlör yapımı serüveni başlamış oluyor. Yani çok beğendiği bir hoparlörü alıyor, biraz modifiye ediyor ve bu hoparlör nasıl yapılıyor diye merak salıp aslında hoparlör yapmaya o şekilde başlamış oluyor. Aynen öyle. İleriki yıllarda ESS, Oscar Heil isimli bir adamın AMT yani Air Motion Transformer dizaynıyla bütünleşik bir hoparlör piyasaya sürüyor. Ve bu Klaus'un çok ilgisini çekiyor. Bunun ses kalitesine pozitif yönde etkisi olduğunu düşünüyor. Bu arada AMT Twitter'lar eskiden bilmeyenler için söyleyeyim hoparlörlerin üstünde yer alırdı. Hatta benim öyle bir hoparlörüm de vardı. Hoparlör yandı. Sonra onu tünelde yaptırmaya kalktım ama sistemi anlayamayıp böyle çok çirkin bir şekilde sardılar. Hoparlör şu an bir arkadaşımda duruyor. Gerçekten sesi kötü geliyor ama Evet, dizleri de ilk çalışmıyor. ilk çıktığında evet dizleri çalışıyor diyemeyiz. Yani Twitter ünitesini hoparlörün içine sokamadıkları için hoparlörün üstünde duruyordu. Aynen. Ve aslında çok iyi bir noktaya parmak bastın. Çünkü Klaus diyor ki aslında bu yukarı koyulan ayrı bir ünite olan AMT dizaynını normalde speakerlarda 1 inç olan dome tweeter yerine koysak nasıl olur diye düşünüyor ve bunun çok iyi bir fikir olduğunu düşünüyor. O yüzden Oscar Heil'le tanışmak ve hani icadını ona sunmak için yolculuğa çıkıyor. Oscar Heil'le tanışıyor. Zaten resmini koyarım. Hı hı. Ama patentten dolayı sıkıntılar çıkıyor ve bu fikrini bir süre uygulayamıyor. Daha sonra patentin süresi geçiyor. 1999 yılında Adam Audio'yu kuruyor. Wow. Adam Audio hepimizin bildiği Yani bir bildiğimiz Adam Audio'nun kurucusu. Aynen. Adam Audio bu AMT dizaynını hatta C-AMT yani kompakt AMT dizaynını kullanarak yıllarca piyasaya hoparlörler yapıyor ve Pro Audio dünyasında da sevilen bir firma haline geliyor. Aynen sıkı bir giriş yapıyor bu şekilde. Ama zamanla insanlar bu AMT dizaynının Adam Audio'da böyle harsh bir ses yarattığını düşünüyor. Fazla tiz olduğunu düşünüyor. Bunlardan biri de benim bu arada. Ben Gerçekten. açıkçası Adam duymadım. Yani ben Adam'ın karakterine pek alışamayan insanlardan biriydim. Hala da alışabildiğimi söyleyemem. Ta ki bu hoparlöre kadar. Hani şaşırmamızın asıl nedeni oydu aslında. AMT dizaynı kullanılmış ama yumuşak tizlere sahip, dengeli tizlere sahip, distortion'a girmeyen, sesi lineer bir şekilde verebilen bir hoparlör. Ve ilginç. Çünkü daha önceki AMT dizaynlarını Çağan beğenmemiş. Ya şöyle ben mesela Adam'ın diğer tasarımlarını çok pahalı modelleriyle de çalıştım. Çalışma fırsatı buldum. Pek bana göre değil. Açıkçası kötü diyemem tabii ki. O biraz zevk meselesi. Çünkü aslında istediğin detayı sana veriyor. Sadece benim alıştığım gelenekten gelen bir duyum değildi. Çünkü ben hani ilk işe genel ekle başladım açıkçası bir gelenek olarak ve o tarz bir Gelenek duyumu olarak tercih ettim. Evet. Ya o tarz hoparlörleri sevdim. Daha sonra işte ne bileyim dönemin meşhur hoparlörlerinden Mackie HR824, ondan sonra gelen Dynaudio'lar ve Türkiye'ye gelmesiyle birlikte ATC'leri falan duyduk, PMC'leri duyduk. O tarz yani hoparlörlerin aslında Twitter dizaynlarına alışım. Böyle ribbon tarzı Twitter'lara çok alışık değildim. Ta ki head'lere kadar herhalde. Biz setleri 2 haftalık bir süre boyunca demo ettik ve ondan sonra
sonra bize demo olarak yollayan BL Müziğe geri yollamak zorunda kaldık. Ama yollarken de cidden çok üzüldük ve dedik ki biz bu hoparlörü alacağız abi. Ya evet biz ya hoparlörle olan ilişkimiz şöyleydi. Biz bu hoparlörü alma niyetinde değildik. Beni az çok tanıyanlar bilir. Benim en büyük zevklerimden biri hoparlör dinlemek, hoparlör keşfetmek, hoparlör yorumlamak. Gerçekten hani sevdiğim bir şey. Sadece iş olarak değil bunu hobi olarak da yapıyorum. Bu headler de benim en çok merak ettiğim birkaç hoparlörden biriydi. Hatta onları söyleyeyim yani. İşte Dyna Audio Core 59 en çok merak ettiğim hoparlörlerden biriydi ki videosunu çektim. Head Type 20 MK2 şu an videosunu çekiyorum. ATC SCM 25 onu direkt gidip yerinde dinledim. Ve Türkiye'de şu an bildiğim kadarıyla olmayan Dutch Dutch 8C hoparlörlerini çok merak ediyorum. Ve PMC 662 serisini yani daha doğrusu PMC'nin 6 olan yeni serisini çok merak ediyorum. Zannediyorum ki biz bu videoyu çektiğimiz sırada Türkiye'ye giriş yapmış olacak Ben o de gidip bir hoparlörlerde. dinlemek istiyorum. Evet ben de istiyorum. Bunlar benim hani son 3-4 yılda belki en çok merak ettiğim hoparlörlerdi. Birçoğunu dinleme fırsatına eriştim. Sadece 2 tanesi kaldı. Onlardan birini de gidip dinleyeceğiz. Bu hoparlör de benim çok merak ettiğim, çok araştırdığım, yurt dışında çok hızlı bir yükselişe geçen bir popülaritelikteydi. Birkaç Alman arkadaşım stüdyolarda bunların olduğunu, ondan sonra çok beğendiklerini zaten söylemişlerdi. Kendileri Berlin'de yaşıyor çünkü. Ve Türkiye'ye gelince de bize gönderdiler. Biz de 2 hafta demo ettik. Aslında satın almak gibi bir niyetimiz de yoktu. Fakat hoparlörü duyunca durumumuz değişti. Ben bu deneyimi anlatmadan önce sen tarihini tamamla. Daha sonra teknik detaylara ve yorumlamaya geçelim. Aynen, biraz daha aldık çünkü. Evet. En son nerede kalmıştık? Edim Audio'yu kurdu. Edim Audio'yu kurdu. Kimi sevdi, kimi sevmedi. Bazı insanların sevmemesi sonucunda 2007 yılında Klaus abimiz bu MT Twitter'lara bir revize yapıyor. Revizede ne yapıyor? Daha iyi bir dampening glue yani susturucu yapıştırıcı diye çevirsek ne kadar mantıklı olur bilmiyorum ama filtreleri daha temiz ve daha iyi tunelanıyor ve Pro Audio dünyası bu gelişmeleri olumlu karşılıyor açıkçası. Adam'dan 2015 yılında ayrılıyor Klaus ve oğluyla beraber güçlerini birleştirip 2016 yılında Head'i kuruyor ve Head'de böyle başladı. Aynen. O zaman Head'in ilk seri hoparlörleri çıkıyor. Type 1 diyebileceğimiz seri onlar. Gene Type Type 2 MK1 sanırım. evet öyle yani gene Type 20 var. Type 05 var. 30 var mı emin değilim. Var zannedersem. Fakat MK2 modellerinde çok büyük bir bence değişime gidiyor. Önce amfi sistemini değiştiriyor. Sonra COP dediğimiz hem portlu hem de portsuz olabilen bir model haline dönüştürüyor ki bu önemli. Evet genel olarak hoparlörün teknik özelliklerinden bahsedecek olursak aslında bu hoparlörün bayağı bir özelliği var. Ben şimdi kabaca birkaç tanesini sayayım sonra sen de üzerine eksik olanları tamamla. Öncelikle 7 inç bir woofer kullanılmış. 4 inç bir mid range'i var. Head AMT tweeter'ları zaten tüm head hoparlörlerinde mevcut. 250 ve 3200 Hz'lerde crossover frekansları var. Input analog ve dijital sinyalleri mevcut. Dijital sinyali 32 bit 96 kHz'e kadar destekliyor. Input impedansı 22 ohm. Input gain'i 12 desibel. Input sensitivity -10, -4, 0 ve +4 olarak belirlenmiş. IS girişi mevcut. Linearizer teknolojisi bulunuyor. Low ve high shell filtreleri mevcut. Bunlar da +4 desibel, -4 desibel şeklinde konumlandırılmış. Desk filter var. Onun haricinde maksimum SPL 120 dB. Amfi olarak 900 watt inanılmaz bir güce sahip. 3 tane 300 watt amfi var. Her bir hoparlör kendini 300 watt amfi ile sürüyor. Bu da benim en çok dikkatimi çeken özelliklerden biri. Onun haricinde 15.4 kilo ve 2 yıl garanti mevcut. İsterseniz bir COP tasarımından bahsedelim. Type 20 MK2 çoğu hoparlör gibi sahip olduğu işte 36 Hz'lik low end range'ine inebilmek için portlu bir tasarım kullanıyor. Ama size bunu kapatma olasılığı da sunuyor. Bunu da yanında gelen şu an bizim nerede olduğunu bulamadığımız port tıkacıyla yapabiliyorsunuz. Onun tıkacı ve bir vidası var. Kolayca kapanabiliyor. Ama şöyle bir dezavantajı var. Low end SPL'inde yaklaşık 6 ile 10 desibel arası bir düşüş oluyor. Ve cihazın headroom'u azalıyor. Çünkü kendini boğmuş oluyor aslında değil mi? Daha önce Enosonem videosunda anlatmıştım aslında kapalı hoparlör tasarımlarının ne manaya geldiğini. Yani şöyle kabaca özetleyebiliriz. Hoparlörde port deliği olmazsa daha gerçekçi bir
low mid frekansı alabiliyoruz. Daha detaylı oluyor. Fakat bu da bizim sub'a, yani hoparlörün sub frekanslara inmesini engelliyor, zorlaştırıyor. Fakat bu tasarımda, yani COP, Close or Ported denilen bu head'in tasarımında siz hoparlörü hem kapalı kasa hem de açık portlu olarak kullanabiliyorsunuz. Biz portlu olarak tercih ettik. Bunun nedenini de açıklarım zaten. Çünkü çok çeşitli müzik tarzlarıyla uğraşıyoruz. Çoğu sub gerektiriyor ve sub'ı gerçekten temiz duyabildiğimiz için biz portlu olarak tercih ettik. Ama ilerleyen dönemlerde eğer öyle bir işle de karşılaşırsak portsuz olarak da hoparlörümüzü kullanabiliyoruz. Emre'nin de dediği gibi. Ufak bir not, kapalı tasarımdan açık tasarıma geçerken arkada bulunan COP switch'ini değiştirmeniz gerekiyor. Evet. Cihaz kendi headroom'unu buna göre ayarlıyor. Hı hı. Bu da tabii ki SPL'i de değiştiriyor. Dediğin gibi yaklaşık 6 ile 10 dB'lik bir düşüş meydana geliyor eğer portsuz olarak çevirdiyseniz. Bu da çok normal çünkü içinde o sub frekansı soğurabilmesi çok zor olduğu için bu şekilde bir düşüş gerçekleştiriyor anladığımız kadarıyla. Bence hoparlörün en dikkat çekici özelliklerinden biri değil, hatta en dikkat çekici özelliği linearizer. Kesinlikle bayıldığım bir özellik, yani Aynen. ben bayıldım. Bu linearizer teknolojisi nasıl çalışıyor? Öncelikle hoparlörler gördüğünüz üzere 3 tane driver var. Biri bası, biri midi, diğeri tizi veriyor ve bu driver'dan çıkan dalgalar aynı zamanda yayılmıyor aynı hızla. Head DSP ile 10 milisaniyeye kadar bu zamanlama farkını, yani faz bozulmalarını düzeltebiliyor. Bu mükemmel bir özellik bu arada. Kesinlikle fark ediyor ve tek handikapı da şu: içindeki DSP yaklaşık 10 milisaniyelik bir gecikme yapıyor. Bu da nerede mesela bir dezavantaj olabilir? Kayıt alıyorsanız, mesela gitar kaydı alıyorsunuz kontrol odasında. Kendi sesinizi 10 milisaniye geç duyacaksınız. O zaman kapayabilirsiniz. Arkada dediğim gibi kapatma seçeneği mevcut. Ama onun dışında açık tutmanızı tavsiye ederim yani. Evet, özellikle mix ve mastering yapıyorsanız çok fazla sizi etkilemiyor bu 10 milisaniyelik gecikme. Sadece Emre'nin de dediği gibi, atıyorum içeride gitar kaydı yapıyorsunuz ama gitarcı kontrol odasında çalıyor ve kendini monitörlerden duyuyor. O zaman 10 milisaniyelik bir gecikmeli duyuyor kendini, ama çok basit bir şekilde kapattığınız takdirde zaten bunu elimine ediyorsunuz. Biz şu an sadece mix ve mastering yaptığımız için bu switch'i açık tutuyoruz. Head'in imza özelliklerinden biri. Kesinlikle. Diğer hoparlör markalarından kendini ayrı tutuyor bu özellikle. Aynı zamanda bu hoparlörleri head base, yani kendi subwoofer'ıyla kullanıyorsanız bu linearizer sistemi bütün satellite'ları ve bası compensate ediyor faz bakımından. Yani sub'la hoparlör arasında bir zamanlama farkı oluşmamış oluyor. O kendi içerisinde bunu onarıyor. Ama bu özelliği linearizer'ı sub'la beraber kullanırsanız yarattığı gecikme 30 milisaniyeye kadar çıkabiliyor. Çıkabiliyor diyorum çünkü farklı seçenekler mevcut. Yarım metrelik incrementlerle 2 metreye kadar sub basın o yaptığı gecikme ve çıkardığı faz sorunlarını müdahale edebiliyorsunuz. Eğer dediğim gibi bir sistem kurduysanız head analog out'ları kullanmanızı tavsiye ediyoruz sub'larda. Çünkü bu delay compensation'ı analog out'lardan gerçekleşiyor. Yani linearizer'ı aktif etmek istiyorsak sub ve tweeter'larda, yani hoparlörlerde analog olarak bağlamamızı tavsiye ediyorum. Aynen. Evet, sanırım sıkıcı teknik özellikler kısmımız bitti. Şimdi kendi tecrübelerimizden biraz bahsedelim. Evet, bahsedelim. Normalde ben aslında hoparlör anlatırken teknik özelliği pek anlatmamaya çalışıyorum. Çünkü zaten kullanma kılavuzunda hepsi yazıyor. Ama bunu şu yüzden anlatmak istedim. Çünkü gerçekten fazla bir özelliği var. Benim için en belirleyici özelliği alt frekanslardaki sıkı duyumuydu. Yani hem çok boomy bir şekilde sub'ı duyabildim, hem de çok net bir şekilde low mid'i duyabildim. İlk dinlediğimde hoparlörü, bunu geçen bir gruba da yazmıştım. İlk dinlediğimde dünyanın en iyi hoparlörü etkisini tabii ki de yaratmadı bu hoparlör. Yani güzel bir hoparlör etkisi yarattı. Fakat beni etkileyen nokta şu oldu: bir kere hoparlöre alışmam 15 dakika gibi kısa bir zamana denk geldi. Yani eski hoparlörlerimi indirip bunları koyduğumda hemen bu hoparlörün sound'una alışabildim. İkinci olarak da yaptığım ilk mix net bir şekilde dışarıda da aynı şekilde duyuldu. Bu benim için en önemli özelliklerinden biriydi. Yani hoparlörün bana verdiği tepki tamamen doğru. Yani bu ne demek istiyorum? Atıyorum 100 Hz'de bir problem varsa, ben bunu 100 Hz olarak duyuyorsam gerçekten bu problem 100 Hz'de. Yani 100 değil de 120'de çıkmıyor gibi algılayabilirsiniz. Tizlerde çok büyük bir değişim oldu benim için. Şimdiye kadar duyduğum en temiz tiz responsuna sahipti. Sadece o kadar temiz ki bazen sen de bunu yaşıyorsun galiba. Acaba daha mı fazla tiz açmalıyız
gibi bir hisse kapılabiliyorsunuz. Bu dikkat etmeniz gereken bir taraf. Onun haricinde son olarak söyleyeceğim şey, yani hoparlör gerçekten benim istediğim tüm özelliklere sahip. Yani bir daha hoparlör değiştirir misiniz dersen bu zor bir soru olur benim için. Kesinlikle duyduğum şeyden çok mutluyum. Mutlaka zevke göre beğenen ya da beğenmeyen olacaktır. Bunlar benim kendi görüşlerim ama herhalde son yıllarda dinlediğim net olarak en iyi hoparlör diyebilirim. Hatta şunu da söyleyeyim, bir level, ben böyle cümleler kurmayı pek sevmem ama yani bu hoparlörü alıp iş yapamayacak hiçbir mühendis de tanımıyorum. Yani bu hoparlörü alıp kendi stüdyonuza entegre ettiğiniz takdirde yaptığınız işten ve çıkan sonuçtan mutlaka memnun olacaksınızdır diye düşünüyorum. Benim hoparlörde en sevdiğim özellik şu oldu. Kendi kafanızın içinde bir sound duyarsınız ya. Hani benim kafamın içinde duyduğum sound şu hoparlörlerden ve bu odadan akustikten çıkan sound. Yani tamamen kendi zevkime göre çalışıyorum. Burada istediğim şeyi duyduruyorum ve o şey her yerde duyuluyor. Translate oluyor, muhteşem bir şey. Hatta şöyle diyeyim. Şu an gördüğünüz üzere burada NS10M'ler yok. Çünkü yan tarafa aldık. Hoparlörler biraz büyük olduğu için yerimiz kalmadı. NS10M'e geçtiğimiz zaman NS10M'den duyduğumuz şey bile inanılmaz tatmin edici. Evet. Ki bilen bilir, bir tık çirkin bir hoparlördür. NS10M'den bile müzik dinletiyor yani. Yaptığınız şey, her şey translate oluyor. AirPods Pro olsun, benim AKG K371 ve Hi-Fi Man Sundara kulaklıklarım var, onlar olsun. Apple'ın yanında gelen standart kulaklık olsun, MacBook Air speaker olsun. Yaptığınız her hamle diğer cihazlara da translate olabiliyor. Ve böylece karşımızda gerçek dünyanın bütün Ebo Bikok vardır ya, ortak bölenlerin en büyüğü. Bu hoparlör ortak bölenlerin en büyüğü. Burada yaptığınız her şey dış dünyayı da alınca iyi duyuluyor. Ben öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bu hoparlör hem kayıt hem mix hem de mastering'de sizi oldukça tatmin edecektir. Bu hoparlörle tatmin olmayacak bir engineer açıkçası tanımıyorum. Tabii ki iyi bir akustiği varsa. İyi bir akustiğini yoksa bilmiyorum arkadaşlar. Tabii ki yani bu iyi bir akustik, iyi bir sinyal zinciri, hepsi birbiriyle bağlantılı. Ama hani genel olarak konuşacak olursak gerçekten beni çok tatmin etti arkadaşlar. Sizin beklentinizi bilemem. Bazıları çok volüm isteyen cinsler çıkabiliyor. Çok daha sab duymak isteyen insanlar çıkabiliyor. Ben öyle o insanlardan değilim. Ben sadece duyduğum şeyin doğru ve net olmasını istiyorum. Ne çok yüksek duymak istiyorum, ne çok sab duymak istiyorum, ne çok tiz duymak istiyorum. Ben sadece doğru şeyi duymak istiyorum. Bu hoparlörün de onu verdiğini düşünüyorum. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım keyif almışsınızdır. Emre'ye de ayrıca teşekkür edelim. Bundan sonraki videolarda da bizimle birlikte olacak. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.